Bu görmüş olduğunuz saat Omega'nın Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 modeli. Kolunuzda taktığınızda adeta bir gezegeni kolunuzda taşıyormuş gibi hissettiren, ilk bakışta gerçekten çok göz alıcı, detaylarıyla sizi büyüleyen, tabiri caizse bayağı yakışıklı bir kol saati. Ben bu saati uzun bir süredir koleksiyonumda tutuyordum ve çok yakın bir zamanda koleksiyonumdan çıkarttım. Güzel bir sebeple çıkarttım. Ancak uzun zamandır kullandığım için ve ne zaman bu saatle ilgili Instagram'da paylaşım yapsam çok fazla ilgi çektiği için kendi kişisel düşüncelerimi bu saati takarken bu saate sahip olan birisi olarak neler hissettiğimi sizlerle paylaşmanın çok önemli olduğunu düşündüm. Gelin bu videoda bu güzel saati hem inceleyelim hem de bir koleksiyoner bakış açısıyla bu saatin neden sahip olmalısınız veya sahip olmalı mısınız gerçekten bu konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunalım. ...1950-1960'lı yıllar insanoğlunun en büyük hayallerinden bir tanesi gökyüzünde parlayan, yuvarlak bir şekilde her gece hatta gündüz de gözümüzün önünde duran Ay'a ulaşmaktı. Ay insanlık tarihi açısından çok önemli. Oraya gidebilmek, onu inceleyebilmek, onun yüzeyine ayak basabilmek hedefi insanlık için gerçekten çok önemliydi. Dolayısıyla uzay bilimciler, astronotlar da bu rüyayı gerçekleştirmek için hummalı bir çalışma içerisindeydiler. Bu çalışmayı yaparken teknoloji yeterince gelişmiş olmadığı için manevralarını ve aynı zamanda zamanlama ihtiyaçlarını, aynı zamanda yakıt ihtiyaçlarını kronometreler ile takip etmek durumundaydılar. Dolayısıyla saat ve zamanı takip edebilecekleri bir araç onlar için çok önemli bir hal almıştı. Apollo görevlerinde zamanın mutlak bir önemi vardı. Hayatta kalmak ya da kalmamak. Bu nedenle kol saati sadece bir zaman gösteren araç değil, hayatta kalmanın da bir aracı haline gelmişti. Yıllar 1964'ü gösterdiğinde NASA astronotlarına verebileceği saatlerle ilgili testler yapmaya başlamıştı. Bunlar görev saatleriydi. Yani herhangi bir kol saati değildi. Bu saatlerin amacı çeşitli ortam koşullarına, ısı, nem, vakum, basınç ve benzeri ortam koşullarına adaptasyonu ölçebilmek ve saatlerin dayanıklılığı konusunda bir fikir elde edebilmek ve en sonunda, en nihayetinde astronotların kullanabileceği bir saati onlara ulaştırabilmek, onlara verebilmek imkanıydı. Bu bağlamda NASA birçok saat markasıyla işbirlikleri yaptı. Onları davet etti. Rolex, Longines, Hamilton gibi markalar ürettikleri saatleri NASA'ya teslim ettiler ve NASA ile beraber çalışmaya başladılar. Tabii ki Omega da bu markaların arasına katıldı. NASA bu markalarla belirlenen koşullar için en uygun değerleri belirterek onlardan astronotlar için bir kol saati yapmasını istemişti. NASA'ya iletilen saatler içerisinden sadece bir tanesi NASA'nın belirlediği bütün testleri geçmeyi başarmıştı. O da bir Omega Speedmaster'dı. 1964'te açılan yarışmadan tam bir yıl sonra Omega Speedmaster diğer bütün rakiplerini geride bırakarak NASA tarafından verilen Flight Qualified by All Manned Space Missions adlı sertifikayı alarak astronotların uzaya götürülebileceği saat unvanını aldı. Yani diğer markaların bütün modellerini geride bıraktı ve NASA tarafından bir anlamda onaylanarak uzay görevlerine karşı seçilen ilk ve tek saat oldu. Omega'nın başka modelleri de vardı. Seamaster da buna dahil. Bir dalgıç saatiydi ve o da farklı ortam koşullarına karşı uyumluluk sağlayabiliyordu. Ancak Speedmaster serisinde Omega, NASA'nın belirttiği bütün nitelikleri bir araya getirmiş. Aynı zamanda da kronograf özelliğini ortaya koyduğu için ihtiyaç olan navigasyon elementlerini ve zamanlama elementlerini tam anlamıyla sağlayabileceği düşünülen tek saat unvanını almıştı. Bu nedenle Ay'a giden astronotların tercihi Omega Speedmaster serisi oldu. 2013'ü gösterdiğinde zaten Speedmaster serisi artık kült bir model haline gelmişti. Neredeyse Omega denince akla gelen ilk modellerden bir tanesi olarak bileklerdeki yerini almıştı. 2013'te Omega firması Dark Side of the Moon serisini siyah kasalı Speedmaster serisi olarak piyasaya sürdü.
Bu seramik kasalı yeni modellerin en önemlisi Apollo 8 adı altında 2018'de piyasaya sunuldu. Ay'a çıkışın 50. yılını temsil etmesi açısından önemli bir yıl dönümünün bir nevi kutlama nişanesi olarak kabul edildi. Saat üzerindeki Dark Side ifadesi aslında hem siyah seramiğe hem de Ay'ın görünmeyen karanlık yüzüne ithafen konulmuş bir isim. Apollo 8 serisi ise serinin en özel modellerinden bir tanesi. Çünkü hem kadran üzerinde hem de saatin çeşitli kısımlarında Ay'a gidişi ve Ay'ın yüzeyini temsil eden lazer oymalı çok önemli detaylar bulunuyor. Saatin içerisindeki bütün materyaller, saniye kolları, kronograf kolları ve bütün diğer özelliklerinin hepsi Apollo serisini, Apollo 8 serisini ve Omega'nın aslında NASA ile olan işbirliğini en detaylı şekilde gün yüzüne çıkartan ve saat severlerin kollarında bir anı gibi kullanmalarını sağlayan detaylandırmalarla yüklü olduğu için bu saat diğer Omega Speedmaster serilerinden kendisini ayırıyor. Gelelim saatin teknik özelliklerine. Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 44.25 mm çapında siyah seramik kasaya sahip. Kalınlığı 13 mm, lug to lug ölçüsü 50 mm ve lug genişliği 21 mm. Saatin toplam ağırlığı yaklaşık 99 gram. Yani büyük ebatına rağmen oldukça hafif hissettiriyor. Cam kısmında çift taraflı yansıma önleyici kaplamaya sahip safir kristal kullanılmış. Arka kapakta da safir cam var ve buradan lazer gravürlerle işlenmiş ay üzeri dekorasyonunu görebiliyorsunuz. Kayış tarafında üstü ve altı kauçukla kaplanmış siyah bir kayış var. Tokası da seramik katlanır klips şeklinde tasarlanmış. Saatin kalbinde manuel kurmalı kalibre 3869 çalışıyor. Bu mekanizma Coaxial Master Chronometer sertifikasına sahip, yani METAS tarafından onaylı. Aynı zamanda 15.000 Gauss'a kadar manyetik dirence dayanıklı ve yaklaşık 50 saatlik güç rezervi bulunuyor. Fonksiyonlar arasında kronograf, küçük saniye ve klasik takimetre ölçeği yer alıyor. Su geçirmezlik değeri ise 50 metre. Özetle Apollo 8'in teknik tarafı klasik Moonwatch DNA'sının modern teknolojilerle birleşmesinden oluşuyor. Hem manuel kurmalı geleneksel ruh hem de günümüzün manyetik direnç ve hassasiyet standartları bu saatte saklanmış vaziyette. Saatin Speedmaster ailesi içerisindeki yerine bakacak olursak gerçekten çok özel bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü bu saat hem Speedmaster DNA'sını sonuna kadar koruyor hem de bunun üzerine hem sanatsal hem de biraz karizmatik çizgiler eklemiş oluyor. Saat tam anlamıyla bir tool watch görevini yerine getirirken aynı zamanda koleksiyonerler içinde çok önemli bir parça haline gelmiş oluyor. Gerçekten bütün detayları adeta böyle ince ince işlenmiş motiflerle saatin kordonundan kadranına, içerisindeki mekanizmasına ve hareketine bakacak olursanız, aynı zamanda kasanın yapılmış olduğu materyali dikkate alacak olursanız, bunların hepsi koleksiyonerler için gerçekten çok cezbedici bir saat haline getiriyor. Saatin şu andaki güncel liste fiyatı yaklaşık $12.000 civarında. Ancak siz bu saati piyasada minimum $10.000 ile maksimum $18.000 kadar değişen gerçekten geniş bir fiyat yelpazesinde bulabiliyorsunuz. Bu saat $10.000'lık veya $12.000'lık satış etiketini hak eden bir saat mi? Gerçekten bu kadar üzerine ödeme yapılabilecek bir saat mi? Bunu biraz sonra artılar ve eksileri konuşurken tartışacağız. Ben de kendi bakış açımdan bir koleksiyoner olarak bu saatin fiyatını size, bu saatin fiyatı hakkındaki düşüncelerimi size büyük bir samimiyetle iletmeye çalışacağım. Bu fiyat bandına çıktığınız zaman klasik Speedmaster'ın farklı limited edition versiyonlarını alabileceğiniz gibi farklı kadranlar ve komplikasyonlara sahip modellerini de alabiliyorsunuz sonuçta. Dolayısıyla Speedmaster sahibi olmak istiyorsanız Dark Side of the Moon gerçekten sizin için uygun saat mi? Bu saate bu kadar para verilir mi? Bence en önemli soru bu. O yüzden şimdi gelin hep beraber bu saatin artılarını, eksilerini şöyle açık bir şekilde masaya yatıralım. Ondan sonra yorumu sizlere bırakayım. Önce bütün saatlerde yaptığımız gibi artılarından bahsedelim. İşte Apollo 8 serisinin Dark Side of the Moon serisiyle ilgili size verebileceğim 5 tane artı özellik.
Birincisi, bu saatin çok güçlü bir hikayesi var. Videonun başında anlatmıştım. Saat gerçekten sizi hikayesiyle müthiş bir şekilde cezbediyor. Düşünsenize, Ay'a giden ilk saatin devamı olarak yapılmış ve bu hikayeye uygun olarak yeni ve modern bir anlayışla tasarlanmış. Dolayısıyla bir koleksiyoner iseniz eğer, sizi müthiş şekilde cezbeden kalitesiyle, duruşuyla, koldaki duruşuyla, materyaliyle, her türlü özelliğiyle sizi çok fazla cezbeden bir saat haline geliyor. İkincisi, saatin işçilik kalitesi ve detaylar. Saatin işçilik kalitesi mükemmele yakın. Gerçekten kusursuz diyebileceğimiz bir işçilik kalitesi var. Saatin üzerinde Ay'a giden ilk uzay mekiğinin küçük bir maketi dahil olmak üzere neredeyse mikron bazında yapılmış detayları görüyorsunuz ve bu gerçekten saat üzerinde kusursuz bir şekilde uygulanmış. Üçüncüsü, saat gerçekten diğer saatlerden farklı duruyor. Yani kolunuza taktığınızda da veya bir Omega butiğe gittiğinizde de gözünüze çarpan ilk saatlerden bir tanesi hemen Dark Side of the Moon saati. Bu saati kolunuza takıp dışarı çıktığınızda da herkes tarafından hemen fark edilen bir saat. Dolayısıyla başka saatlerin içerisinde veya diğer Speedmaster'lar içerisinde direkt olarak sizi farklı bir konuma getiriyor. Dördüncüsü, Moonwatch ruhu. Manuel kurmalı olması bana göre bu saati gerçekten bu ruha uygun bir şekilde tasarlanmış hale getiriyor. Eğer manuel kurmayla ilgili sizin bir derdiniz yoksa bunu bir artı olarak belirtelim. Eğer manuel kurmalı saatleri sevmiyorsanız bu belirttiğim kısmı eksi tarafa doğru da iletebilirsiniz. Beşinci ve son olarak kullanım rahatlığı. Saat kolunuzdayken sizi kesinlikle rahatsız etmiyor. Çünkü hafif, bileğinize tam olarak oturuyor ve gerçekten kolunuzda taktığınız zaman sizi çok fazla benim bu kolumda ne var şeklinde rahatsız etmeyecek bir yapıya sahip bir saat. Aynı zamanda bir tool watch olarak eğer bir resmi kıyafet giymiyorsanız, bir takım elbise veya benzeri bir kıyafet giymiyorsanız dışarıda giydiğiniz kıyafetle çok kolay bir şekilde uyumlanabilecek bir saat. Özellikle kordonu bu konuda saate çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şimdi de 5 adet bu saatle ilgili eksi diyebileceğimiz konudan bahsedelim. Birincisi, 44.25 mm oldukça büyük bir çapa sahip. Dolayısıyla büyük saatlerden hoşlanmayanlar bu saatten kesinlikle uzak durmalı. Çünkü kolda, bilekte özellikle oldukça büyük yer kaplıyor. Fiyatı maalesef en önemli eksilerinden bir tanesi. Bu saat bu fiyat range'ini hak ediyor mu derseniz evet, çok özel bir saat ancak bence bu fiyat range'ini kesinlikle hak etmiyor. Bu saatin başlangıç fiyatı, retail fiyatı, hani deseler ki $8.500, $8.000-$8.500 bence çok daha adil bir fiyatlandırma olmuş olurdu. Üçüncüsü, okunulabilirlik. Birçok detaya ev sahipliği yapan bu kadran tabii ki negatif yönde bakmak gerekecek olursa saati okumanızı biraz engelleyen bir yapıya sahip. Daha doğrusu hani çok fazla engelliyordu diyemeyeceğim ancak saati okumak bunda ön planda değil. Peki biz ne anlatmıştık? Speedmaster serisinin özelliği neydi? Zamanı çok rahat bir şekilde izleyebilmekti. Bu saatin ruhu buydu. Astronotlar için önemi buydu. İşte bu saatte sanatsal yapıya yer vermek açısından bu alanda saati 1 hatta 2 derece orijinal Speedmaster'lardan 1 veya 2 derece geriye götürdüğünü söyleyebiliriz. Dördüncüsü, eğer bir koleksiyonerseniz bu saat koleksiyonunuzda sonsuza kadar tutmak isteyeceğiniz bir saat değil. Çünkü çok niş bir yere sahip ve belirli periyotlarda küçük dokunuşlarla Omega bu saati yeniliyor. Ve size de bu durumda kolunuzdaki bu özel saate bakıp acaba ben bu saati tutmalı mıyım yoksa yenisiyle mi değiştirmeliyim gibi bir his geliyor. Sonuçta orijinal Speedmaster zaten oldukça kült bir saat ve bir koleksiyoner olarak hani ikisi arasında bir tercih yapmak gerekirse o taraftaki orijinal Speedmaster bir tık daha ön plana çıkıyor. Saatin manuel kurmalı oluşu saati manuel kurmalı sevenler için bir artı özellik gibi konumlandırıyor. Ancak herkes manuel kurmalı saatlerden hoşlanmadığı için bu durumda biraz dengeli olması açısından bu özelliği negatif tarafta da değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi kendi deneyim, buraya kadar verdiğim bilgilerde genelde saatle ilgili, hikayesiyle ilgili sizin de kolayca erişebileceğiniz bir takım unsurlardan bahsettik. Artılar ve eksiler tabii ki benim kendi yorumlarıma göre şekillendi.
Ancak size biraz daha fikir vermesi açısından ben bu saati nasıl kullandım, benim kişisel deneyimlerim nasıldı, size öncelikle bu konuda bilgi vereyim. Nasıl aldım bu saati? Bir kere bu saati ben Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Havaalanı'ndan çok uygun bir fırsat geldiği için koleksiyonuma katmaya karar verdim. Çok uzun süre takip etmiştim saati. Gerçekten çok gittim geldim. Videoları izledim. Belki 5-6 defa Omega bayilerini ziyaret ettim. Koluma taktım, çıkarttım. Her seferinde gerçekten çok hoşuma giden bir saatti bu. Almaya karar vermiştim ancak fiyatı kafamda sürekli bir soru işareti olarak duruyordu. Dolayısıyla havaalanında bu saati görünce, vergiden arındırılmış fiyatıyla da denk gelince, biraz da orada muhabbet sırasında küçük de bir indirim yakalayınca ben bu saati almaya karar vermiştim ve koleksiyonumun içerisine dahil ettim. Çok da severek, çok da iyi etmişim. Çok da severek kullandım saati. Saat bilekte biraz önce artılar ve eksiler bölümünde de bahsettiğim gibi oldukça rahat bir kullanım sunuyor. Büyük ama benim bileğim de kalın. Dolayısıyla benim için büyüklüğü, çapının genişliği hiçbir şekilde rahatsızlık vermedi saatte. Ancak saatin içerisinde beni rahatsız eden unsurlardan bir tanesi bir tık kalın olduğunu düşünmem. Ancak saatin detayları ve özellikle Omega, ki bence bu konuda en iyi saat markalarından bir tanesi, o kordonu inanılmaz derecede şık duruyor. Saat kolunuzda şık duran bir saat. Saat gerçekten rahat kullanılan bir saat. Ancak bu saati taktığınız zaman bileğinize şunu bilmeniz gerekiyor. Her bir kombinle bu saati eşleştirmek zor. Bu şekilde mesela bir siyah tişört giydiniz veya işte gayet casual dediğimiz bir kıyafetle tarzına sahipsiniz ve dışarıya çıkıyorsunuz. Veya daha böyle smart casual bir kıyafet tarzıyla kullanıyorsanız bu saati, o zaman gayet güzel bir saat olarak kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın ki siyah ve üzerindeki sarı işlemeli kordon, saatin kendi üzerindeki renkler her türlü okasyonda sizi tatmin etmeyecektir. Şu bir gerçek. Saati kolunuzda gören birisi sizinle hemen muhabbet etmeye başlıyor. Özellikle saatlere ilgi duyuyorsa muhabbet etmeye başlıyor. Ben saate ilgi duymayan kişilerin bile benle muhabbet ederken gözlerinin böyle hafifçe saate kaydığını hissettim. Çünkü çok büyük, kolda gerçekten ben buradayım diyen bir saat hissiyatı veriyor. Fakat genel olarak baktığımız zaman saat böyle her gün takıp kolunuzda, her gün dışarı çıkmak isteyeceğiniz bir saat mi? Hayır, kesinlikle öyle bir saat olduğunu düşünmüyorum. Videonun başında bahsetmiştim. Çok kısa süre önce koleksiyonumdan bu saati çıkarttım. Peki neden koleksiyonumdan bu saati çıkarttım? Koleksiyoner olarak bulundurmaktan çok büyük keyif alacağınız bir saat olmakla beraber zaman içerisinde kolunuzdaki zamanı oldukça azalan bir saat ve aynı zamanda maalesef Omega'nın stratejisinden dolayı mı diyelim, en azından ben öyle hissediyorum. Saat böyle sürekli yenilenecekmiş gibi, yeni bir modeli gelecekmiş gibi, Omega'nın sürekli olarak farklı modeller çıkartmasından, özellikle Speedmaster serisinde farklı modeller çıkartmasından dolayı sizi sürekli olarak düşünmeye iten bir model haline geliyor. Yani saat zamanla koleksiyon içerisinde sıradanlaşıyor. Hal böyleyken bir tane Omega klasik Speedmaster alıp onu koleksiyon halinde bulundurmak veya belki limited edition bir Speedmaster ile bu ihtiyacı görmek mümkün mü? Bence mümkün. Hem de çok daha uygun fiyatlara bunu yapabilirsiniz. Ben bu saati koleksiyondan çıkartma kararı aldım. Ama bu konuda da şöyle bir yol izledim ve ben çok şanslıydım bu konuda. Sonuçta belli bir değer ödediğim bir saat ve tabii ki çok da saygı duyduğum bir saat olduğu için bu saati herhangi bir saatle değiştirmeyecektim. Ben de o nedenle herhangi bir saatle bu saati takas etmedim. Bu saati bir takas yoluyla kendisinden çok daha fazla özelliğe sahip olan, çok daha farklı bir konumda bulunan ve benim için de özellikle çok uzun süredir takip ettiğim başka bir modelle değiştirme fırsatı buldum. Bu nedenle koleksiyonumdan çıkarttım. Nedir bu saat? Onu artık sonraki videolarda hep birlikte inceleyeceğiz. Peki benim bu saat hakkındaki son görüşüm nedir? Bu saati almalı mısınız, almamalı mısınız, yoksa listenize ekleyeceğiniz bir saat olarak mı kalmalı? Eğer klasik bir saatin modern yorumlanmış ve gerçekten çok güzel yorumlanmış bir versiyonuna bakıyorsanız ve bu eğer Omega Speedmaster serisi ise bu saati listenize alın derim. Direkt almanızı önermiyorum. Ancak bir koleksiyonerseniz ve çok farklı şekilde, çok farklı varyasyonlarda saatleriniz varsa, bir de bu şekilde detaylarına çok özenilmiş bir saat elde etmek istiyorsanız, ancak o zaman uygun da bir fiyata denk gelirse bu saati koleksiyonunuza katmanızı önerebilirim. Mevcut fiyatlarıyla ise bu saatten
bence uzak durun. Çok bir şey kaybetmemiş olacaksınız. Ben Tuncay. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve size Omega'nın Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 serisi hakkında bir fikir vermiş olmuşumdur. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Apollo 8 serisine mi yatırım yapılmalı yoksa bir sanatsal duruşa mı önem verilerek bir koleksiyoner parçası olarak mı bu saati değerlendirmeli? Siz de isterseniz yorumlarda yazın. Biraz orada tartışalım. Sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu like etmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.